Vücudumuzun içinde farkında bile olmadığımız, görünmez düşmanlara karşı savaşan inanılmaz bir ordu var. Evet, bağışıklık sistemimiz. Peki bu orduyu daha düşmanla hiç tanışmadan, gerçek bir savaşa girmeden nasıl eğitebiliriz? İşte bugün modern tıbbın bu dahiyane eğitim programını, yani aşıların büyüleyici dünyasını hep birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. İşte bütün meselenin, bütün bu hikayenin özü aslında bu soruda gizli. Bir düşünün, bu adeta bir askeri strateji bulmacası gibi. Bağışıklık sistemimize bir düşmanla hiç karşılaşmadan onunla nasıl savaşacağını öğreteceğiz. Hem de bunu hiçbir risk almadan, kimsenin burnu kanamadan nasıl başaracağız? Cevap, modern tıbbın en büyük zaferlerinden birinde saklı. Cevap, aşılar. Onları birer biyolojik eğitim aracı olarak hayal edebilirsiniz. Görevleri çok net. Bağışıklık sistemine düşmanın bir nevi sabıka fotoğrafını göstermek. Bu sayede sistem düşmanı tanıyor, ona özel silahlar geliştiriyor ve en önemlisi bu bilgiyi immün hafızasına kazıyor. İşte bu iki kelimeyi aklımızda tutalım. Eğitim ve hafıza. Şimdi bu eğitim stratejilerinin zaman içinde nasıl bir evrim geçirdiğine bakalım. Her şey en mantıklı yerden başladı. Düşmanın kendisini ama tabii ki kontrollü bir versiyonunu kullanarak. Bu, bağışıklık sistemine en gerçekçi tatbikatı yaptırmanın ilk ve en temel yoluydu. İlk stratejimiz canlı zayıflatılmış aşılar. Buradaki mantık şu: bilim insanları virüs veya bakteriyi laboratuvarda alıyor ve tıpkı bir boksörün gücünü azaltır gibi hastalık yapma yeteneğini neredeyse tamamen kaybedene dek zayıflatıyor. Ama bakın, bu mikrop hala canlı ve vücutta bir miktar çoğalabiliyor. İşte bu da onu bağışıklık sistemi için mükemmel bir antrenman partneri yapıyor. Gerçek bir dövüş hissi veriyor ama kimsenin knockout olma riski yok. Bu yaklaşımın dehası sürecin ne kadar gerçekçi olduğunda yatıyor aslında. Zayıflatılmış mikrop hücrelerimizin içine girip çoğaldığı için vücudumuz bunu gerçek bir istila zannediyor ve alarm veriyor. Bu da bağışıklık sistemimizin iki ana ordusunu birden göreve çağırıyor. Bir anda enfekte olmuş hücreleri bulup yok etmekle görevli katil T hücreleri aktive oluyor, diğer yandaysa kanımızda dolaşıp mikropları yakalayan antikorları üretmek için yardımcı T hücreleri ve B hücreleri uyarılıyor. Yani hem hücresel hem de antikor bazlı savunma hatlarımız aynı anda eğitiliyor. Bu alınabilecek en kapsamlı, en gerçekçi eğitim diyebiliriz. Bu kadar gerçekçi bir eğitimin ödülü de haliyle büyük oluyor. Canlı aşılar genellikle tek bir dozla bile ömür boyu süren çok ama çok güçlü bir bağışıklık hafızası yaratır. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var, değil mi? Mikroorganizma ne kadar zayıflatılmış olursa olsun hala canlı olduğu için bağışıklık sistemi zaten zayıf olan kişiler için çok küçük de olsa bir risk taşıyabilir. İşte bu yüzden bu aşılar onlarda tercih edilmiyor. Peki bu riskten tamamen kaçınmanın bir yolu var mı? Elbette var. İnaktif, yani ölü aşılar burada patojen ısıyla veya kimyasallarla tamamen öldürülüyor. Yani çoğalma yeteneği sıfır. Bu bağışıklık sistemine düşmanın sadece bir resmini, bir sabıka fotoğrafını göstermeye benziyor. Tehlike yok, sadece tanıma var. Bu aşıların en büyük avantajı, tahmin edeceğiniz gibi, güvenlikleri. Hastalık yapma riskleri sıfır, ancak bu sabıka fotoğrafı canlı bir tatbikat kadar heyecan verici olmadığı için bağışıklık yanıtı genellikle daha zayıf oluyor ve zamanla unutulabiliyor. İşte bu yüzden iki şeye ihtiyaç duyuyorlar. Birincisi, bağışıklık sisteminin dikkatini çekmek için bir alarm zili gibi çalışan acuan adlı destek maddeleri, ikincisi ise hafızayı tazelemek için belirli aralıklarla yapılan hatırlatma dozları, yani rapeller. İşte bu tablo, klasik yaklaşımdaki temel takas ilkesini, yani o stratejik kararı mükemmel bir şekilde özetliyor. Güçlü ve kalıcı bir bağışıklık için küçük bir risk mi alacağız, ki bu canlı aşılar demek, yoksa mutlak güvenliği seçip daha sık hatırlatma mı yapacağız, yani inaktif aşıları mı tercih edeceğiz? Bu, aşı biliminin ilk ve en temel stratejik kararıdır. Bilim ilerledikçe bilim insanları durup düşünmeye başladı. Yahu, acaba bütün bir patojeni kullanmak zorunda mıyız? Ya sadece bağışıklık sisteminin tanıması gereken en kritik parçaları, yani antijenleri kullanırsak ne olur? İşte bu fikir aşı teknolojisinde yepyeni bir çığır açtı. İşte bu fikrin ürünü de subunit aşılar. Mantık çok basit. Düşman askerin tamamını göstermek yerine sadece onun üniformasındaki en belirgin armayı veya kullandığı en kritik silahı gösterelim. Bu aşılar, virüsün yüzeyindeki bir protein gibi bağışıklık sisteminin tanıması için kilit öneme sahip
tek bir parçayı içeriyor. Bu son derece zarif, odaklanmış ve ultra güvenli bir yaklaşım. Fakat bu zarif yaklaşım zekice bir sorunu da beraberinde getirdi. Bazı bakterilerin şeker yapısındaki dış kalıfları, yani polisakkaritleri, bağışıklık sistemimizin hafıza oluşturmaktan sorumlu T hücrelerinin pek de dikkatini çekmiyordu. Çözüm, aşı bilimindeki en parlak fikirlerden biriydi. Konjüge aşı stratejisi. Yani şeker molekülünü T hücrelerinin çok iyi tanıdığı bir proteine bağlamak. Bu, adeta görünmez bir hedefi üzerine parlak kırmızı bir bayrak dikerek görünür kılmak gibi bir şey. Bu slide, bu harika işbirliğini, bu adeta bir el sıkışmayı adım adım gösteriyor. Bakın, B hücresi polisakkariti tanıyor ama T hücresine göstermek için ona bağlı olan proteini kullanıyor. T hücresi bu proteini görünce, tamam anlaşıldı, bu önemli bir tehdit diyor ve B hücresine en güçlü antikorları üretmesi ve bu olayı asla unutmamasını söyleyen güçlü bir sinyal gönderiyor. Bu B ve T hücreleri arasındaki mükemmel bir takım oyunu. Bazen de asıl düşman mikroorganizmanın ta kendisi değil, onun ürettiği zehirdir, yani toksindir. Tetanoz ve difteri gibi hastalıklarda bize asıl zararı veren bakterinin salgıladığı bu güçlü toksinlerdir. Toksoid aşılar işte tam da bu soruna odaklanıyor. Bilim insanları bu toksini alıp laboratuvarda zehirli etkisini tamamen yok ediyorlar, ancak bağışıklık sisteminin tanıyacağı o 3 boyutlu şeklini koruyorlar. Buradaki amaç çok nettir. Vücutta toksine yapışıp onu etkisiz hale getirecek, yani nötralize edecek bir antikor ordusu yaratmak. Böylece gerçek bakteri vücuda girse ve toksin üretse bile bu hazır bekleyen antikorlar anında toksini kuşatır ve zarar vermesini engeller. Bu, zehre karşı bir panzehir kalkanı oluşturmak gibidir. Ve geldik aşı teknolojisindeki en son devrime, en heyecan verici bölüme. Artık bağışıklık sistemine düşmanın bir parçasını veya fotoğrafını vermek yerine ona düşmanın nasıl göründüğünü anlatan bir tarif ya da bir plan veriyoruz. Vücudumuzun kendisi bu talimatları kullanarak antijeni üretiyor. Bu modern stratejilerden ilki viral vektör aşıları. Buradaki fikir gerçekten dahice. Bize hiç zarar vermeyen, içi boşaltılmış bir virüs alıyoruz ve onu adeta bir biyolojik kargo kamyonu olarak kullanıyoruz. Bu kamyonun içine asıl düşmanın, örneğin koronavirüsün başak proteininin genetik planını yüklüyoruz. Vektör virüs, bu değerli genetik paketi kendi hücrelerimizin içine güvenle teslim ediyor. Bu yöntemin dehası şurada yatıyor. Antijen, yani o düşman proteini doğrudan kendi hücrelerimizin içinde üretiliyor. Bu, bağışıklık sistemimiz için bu hücre istila edildi, yok edilmesi lazım anlamına gelen çok güçlü bir sinyaldir. Bu sayede tıpkı canlı aşılarda olduğu gibi hem enfekte hücreleri yok eden katil T hücrelerini hem de antikor üreten B hücrelerini aynı anda harekete geçirmiş oluyoruz. Kısacası bu yöntem doğal bir enfeksiyonu neredeyse birebir taklit ediyor. Ve geldik en son teknolojiye, mRNA aşıları. Bu belki de en zarif, en doğrudan yaklaşım. Artık bir kargo kamyonuna bile ihtiyacımız yok. Düşman proteininin tarifini içeren mesajcı RNA, yani mRNA molekülü, koruyucu bir yağ baloncuğuna sarılıp adeta bir e-posta gibi doğrudan hücrelerimize gönderiliyor. Hücrelerimiz bu mesajı okuyor, tarifi uyguluyor ve antijeni kendileri üretiyorlar. mRNA teknolojisinin avantajları gerçekten devrim niteliğinde. İçinde virüsün kendisi veya herhangi bir parçası olmadığı için son derece güvenliler. Üretimleri inanılmaz derecede hızlıdır. Bu da salgınlara karşı çok çabuk yanıt vermemizi sağlıyor. Ve en önemlisi, hem yardımcı hem de katil T hücrelerini çok güçlü bir şekilde uyararak dengeli ve kapsamlı bir bağışıklık yanıtı oluşturuyorlar. Gördüğünüz gibi zayıflatılmış bir virüsten tutun da genetik bir koda kadar bir sürü farklı teknoloji var ama bu farklı yolların hepsi, istisnasız hepsi aynı hedefe çıkıyor. Bu hedef tüm aşıların varoluş nedenidir. Tüm bu farklı stratejilerin tek bir nihai amacı var, uzun ömürlü hafıza B ve T hücrelerinden oluşan seçkin bir ordu yaratmak. Bu ordu yıllar sonra bile düşmanın yüzünü unutmuyor. Gerçek patojen vücuda girdiğinde bu hafıza hücreleri saatler içinde uyanıyor ve düşmanı daha ne olduğunu anlamadan yok edecek kadar hızlı ve ezici bir karşı saldırı başlatıyor. Her aşı işte bu ölümsüz hafızayı yaratmak için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Ve bu son tablo, tüm bu anlattıklarımızı harika bir şekilde özetliyor aslında. Canlı aşılar
en gerçekçi tatbikatı sunarak en güçlü hafızayı bırakıyor. İnaktif ve subinit aşılar, düşmanın sadece kimliğini göstererek en yüksek güvenliği sağlıyor ve modern genetik aşılar, düşmanın planını doğrudan hücrelerimize vererek hem hız hem de güç sunuyor. Her birinin kendi yeri ve kendi görevi var. Aşı teknolojisinin geldiği bu nokta gerçekten nefes kesici. Artık soracağımız soru şu: bağışıklık sistemimize bir sonraki adımda neyle savaşmayı öğreteceğiz? Belki de kanser hücrelerini tanımayı veya otoimmün hastalıkları durdurmayı. Aşı biliminin geleceği, kendi vücudumuzun gücünü kullanarak insan sağlığında yepyeni bir çağın kapılarını aralıyor. Bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler.